Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. A15 Bionic yani piyasanın en güçlü işlemcilerinden biriyle gelen ama bazı noktalarda da günümüzün ciddi anlamda gerisinde kalan SE 2022 namı değer SE3 2023'te hala alınır mı? iPhone 11 mi? iPhone SE mi? Fiyatlarına oranla gerçekten almaya değer mi değmez mi? Hepsine yakından bakacağız. Sıfır ve ikinci el tarafında fiyatları ne durumda? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıfır tarafına baktığımız zaman iPhone SE'yi 4 GB RAM'i 64 GB depolamasıyla 16.200 TL bantarında bulabiliyoruz. 128 GB'ı da 18.200 iken 256 GB 20.000 sınırında. Açıkçası şu an en mantıklı çözüm 64 ve 128 GB'lık modeller diyebilirim. 256 GB'a zaten böyle bir cihazda hiç gerek yok. İkinci el tarafında da tertemiz, hatasız şekilde 12-13 bin bandında iPhone SE'yi rahatlıkla bulabiliyoruz. Fiyat yönünde iPhone 11 ile çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Hatta şu an için iPhone 11 biraz daha uygun fiyatlı. Bu fiyatlarıyla en güncel, en ucuz iPhone diyebilirim. Şimdi vakit kaybetmeden tasarımla başlayalım. Ardından son bölümde iPhone 11 mi, iPhone SE mi çok güzel bir değerlendirme yapacağız. Dış taraftan baktığımızda iPhone SE3 kesinlikle iPhone SE2'den en ufak bir fark barındırmıyor. Alt taraftaki Lightning portu, hoparlör, mikrofon ve ses kontrolcülerinin yeri dahi tamamen korunmuş durumda. Burada sadece kırmızı renkte biraz daha koyulaşmanın olduğunu belirteyim. Dostlar, özellikle Product Red, bu kırmızı renk gerçekten cihaza daha farklı bir hava katıyor. Hissiyat açısından da iPhone 11'den malzeme kalitesi, kasa yapısı yönünden kesinlikle bir farkı bulunmuyor. Oldukça premium bir malzeme yapısı, aynı zamanda dayanıklı bir yapının olduğunu SE 2022 bize rahatlıkla hissettiriyor. Kalınlık ve ağırlık kısmında da 7.3 mm'lik kalınlık ve 144 gramlık ağırlığıyla tam olarak kuş gibi hafif diyebileceğim bir cihaz diyebilirim. Tek elle kullanıma oldukça müsait. Hem ekran boyutumuzun küçük olması hem de kasa boyutunun küçük olup hafif olması sebebiyle tek elle kullanımlarda elimizi yormuyor. Ön tarafta gerçekten çok kalın çerçevelerle karşılaşıyoruz. 2022 yılına kesinlikle uygun bir tasarım değil. Ancak Apple'ın bu klasik tasarımını seven bir kitle de var. Ekrandan bahsedersek 4.7 inç IPS LCD Retina bir panel bizleri karşılıyor. Bu ekran HD Plus çözünürlük 326 ppi piksel yoğunluğu gibi gayet keskin bir piksel yoğunluğuyla gelirken renk başarımı tarafında da kesinlikle başarılı bir ekranla karşılaştığımızı belirtmem gerekiyor. DCI-P3 renk uzayının da %100'ünü kapsaması bu ekranı öne çıkaran detaylardan diyebilirim. Bu ekran üzerinde herhangi bir şeyler izlerken veya bir oyun oynarken vermiş olduğu görsel deneyim emin olun HD Plus bir ekran gibi hissettirmeyecek seviyede. Ama bu noktada şunu net bir şekilde ayırmak gerekiyor. iPhone SE'nin ekranı kötü değil ama AMOLED, OLED tabanlı ekranlar kadar iyi bir deneyim de sunmuyor. Ama ortalama bir kullanıcıyı memnun edecek seviyede diyebilirim. Yonga seti tarafına baktığımız zaman bu telefonun bence en önemli geliştirmesi yonga seti kısmında. Yani A15 Bionic yongasını görürken bu yonga setinde rakiplerinde bulunmayan 16 çekirdekli Neural Engine yapay zeka birimimizde bulunuyor. Özellikle bu sayede pil optimizasyonu ve kamera yetenekleri de bir kademe daha yukarı çıkıyor diyebiliriz. Oyun performansı olarak da bundan 2-3 yıl sonra da çıkabilecek olan yüksek grafikli oyunları 60 karede rahat rahat oynatabilecek seviyede. PUBG olsun, Genshin Impact gibi yüksek grafikli oyunlar olsun, bu tarz oyunlarda en ufak bir problem yaşamıyoruz. Ancak bence bu telefon oyun odaklı bir kullanım için alınmaz. Çünkü biraz da parmaklarınız büyükse ekran zaten küçük. Yani oyun oynarken seyir zevkini ve oynanışı ciddi anlamda bozuyor. Genel performans açısından da bu cihaz sizi her anlamda fazlasıyla memnun edecektir. Zaten piyasada alabileceğiniz en güçlü ve en küçük telefonda diyebilirim. RAM tarafında da 4 GB RAM, 64'ten 256 GB'a kadar depolama seçeneklerimiz bulunuyor. Donanımdan kamera tarafına geçtiğimizde arka tarafta tekli bir kamerayı görüyoruz. Bu kamera 12 megapiksel f1.8 diyaframlı optik imaj sabitleyicisini barındıran, fiyatına göre gayet güzel bir kameranın kullanıldığını belirteyim. Smart HDR4 ve Deep Fusion gibi yeni eklenen yeteneklerle beraber iPhone SE3, iPhone 11'den özellikle yüksek dinamik aralık konusunda daha başarılı sonuçlar verebiliyor.
Buradaki farklar genel bir kullanıcının günlük hayatını çok etkileyecek düzeyde değil. Özellikle renklerin gerçekten çok doğal olması da öne çıkan detaylardan diyebilirim. 4K 60 kareye kadar OIS ile beraber profesyonele yakın düzeyde herhangi bir titreme olmadan stabil videolar çekebiliyoruz. İçerik üretimi için de SE 2022 tercih edilebilecek modellerden diyebiliriz. Ancak ön kamera olarak maalesef ki herhangi bir geliştirme yok. 7 megapiksellik iPhone 8 kamerası aynen konulmuş durumda. Bence kamera tarafında bu cihaz başarılı işler çıkarıyor. En büyük eksiği kesinlikle ultra geniş açı lensinin olmaması. Geniş açılı fotoğraflar çekmek önceliğiniz değilse ana kamera olarak işinizi fazlasıyla göreceğini düşünüyorum. Şimdi batarya tarafına baktığımız zaman bataryamız büyümüş durumda. 2018 mAh'lik bir batarya ve 20 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle beraber 30 dakikada %50 oranında, ortalama 1 saat 44 dakikada da tam olarak şarj edebiliyoruz. Batarya performansı SE 2020'ye göre gözle görülür şekilde iyileşmiş. Ortalamada 7 saate varan bir ekran süresini bu cihazda görebiliyoruz. Ama oyun odaklı bir kullanımda iPhone SE 3'teki bu süreler 3 saatlere 3,5 saatlere kadar inebiliyor. Yine oyun odaklı bir kullanımda bataryanın günü hiçbir şekilde çıkarmayacağını söyleyebilirim. Bataryamızın büyümesi hem de işlemcimizin 5 nanometre olması ciddi artılardan diyebiliriz. Yine yoğun bir kullanıcının bir gününü çıkarmayacak ama SE 2020'ye kıyasla batarya akşama kadar rahatlıkla götürebilecek seviyede. Hoparlör konusunda da iPhone SE 3 stereo hoparlörlerle geliyor. Cihazımız ses yüksekliği olarak olsun, seslerdeki doygunluk seviyesi de gayet tatminkar. Şimdi son olarak fiyatını da ele alıp iPhone SE 3 ile ilgili genel bir değerlendirme yapalım. Dostlar, kamerayı, performansı, ekran kalitesini, tüm detayları gördünüz. Açıkçası iPhone SE kullanırken genel bir kullanıcının ihtiyaçlarının çoğunu karşılayabilecek seviyede. Evet, bazı önemli eksilerimiz var ama tabii ki almadan önce bunları bilmemiz gerekiyor. En önemli eksisi ekran kasa oranı ve ekran boyutu. 4.7 inçlik IPS bir ekran. Telefonda çok fazla vakit geçiren, gün içinde yoğunlukla sosyal medya kullanan, içerik tüketen biriyseniz açıkçası hiçbir şekilde bu ekranın size yeterli olabileceğini düşünmüyorum. Hem boyut açısından hem de parlaklık yönünde bu fiyat bandında geride kalmasıyla gerçekten kalın çerçeveleri de hesaba kattığım zaman ekran deneyimi sanki 2016'dan kalmış bir cihaz gibi hissettiriyor. Zaten ön taraftan baktığımızda iPhone 7'den de iPhone 8'den de herhangi bir farkı yok. Ama özellikle iPhone 7'den beri değişmeyen kasa yapısı ve bu tasarım anlayışını seven çok büyük bir kitle de var. Zaten bu telefonda genel olarak onlara hitap ediyor diyebilirim. Eğer ki bu ekran boyutu ve kalın çerçeveler sizin için bir problem değilse iPhone SE'yi alıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 5G desteği, A15 Bionic çipi, 4K 60 FPS, 12 megapiksellik ana kamerası da kesinlikle iyi seviyede. Tabii ki kamera tarafında da dezavantajlarımız var. iPhone 11 gibi 4 yıllık bir cihazda bile ultra geniş açı lensini görürken güncel bir iPhone olan SE 3'te maalesef ultra geniş açı yok. Ön kameranın da iPhone 8 ile birebir aynı olduğunu belirteyim. Ön kamera ve ultra geniş açının olmaması gerçekten önemli eksiler. Ama ana kamerayı kullanarak hem videolar hem de fotoğraflar tarafında oldukça başarılı sonuçlar ortaya çıkartıyor. Ama genel olarak konuştuğumuzda bu eksileri alt alta koyduğumda 2023 yılında ciddi eksiler olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Fakat bazı noktalarda da gerçekten çıtayı baya yukarı taşıyor. Bunlardan en önemlisi performans. A15 Bionic, 4 GB RAM ve HD Plus gibi düşük çözünürlüklü, küçük boyutlu bir ekranla bu performans muazzam bir seviyeye çıkıyor. iPhone 11'den çok daha uzun ömürlü bir cihazla karşı karşıyayız. Hem güncelleme desteği konusunda hem de genel kullanım açısından oldukça tepkisel bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Hatta 20.000 TL bandına kadar alınabilecek açık ara en performanslı cihaz. Güncelleme konusunda da inanılmaz avantajlı. iPhone 14 serisinde bile A15 Bionic'i halen görebiliyoruz. Evet, ufak tefek geliştirmeler var. GPU tarafında olsun, frekans değerlerinde olsun ve termal açıdan bazı geliştirmeler var. Fakat bunların açıkçası günlük kullanımda ve genel performans testlerinde çok da büyük bir katkısının olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani iPhone SE'de bir nesil önceki A15 bulunmasına rağmen şu an için en az 5-6 yıl daha
iOS güncellemelerini düzenli şekilde alacağını belirteyim. Güncelleme noktasında iPhone 11'den 2 adım öne çıkıyor. Batarya deneyimine gelirsek iPhone 11 ile çok yakın bir performansa sahip. Burada hem A15 Bionic'in verimliliği hem de baktığımız zaman yazılım tarafındaki optimizasyonlarla iPhone SE'de Galaxy S22'den bile daha iyi bir batarya performansı var. Aslında bakacak olursak S22 ile iPhone 11'in arasında bir yerde diyebilirim. Batarya olarak iPhone 11'den iyi değil ama S22 kadar düşük bir batarya performansı da yok. Tam olarak ikisinin arasında. Şimdi son kez toparlayacak olursak bu telefon herkese göre değil. Eğer bu ekran, bu boyut benim için bir sorun değil, tek elle kullanımı kolay olsun ve performanslı, akıcı bir telefon istiyorum diyorsanız iPhone SE gerçekten alınabilecek en mantıklı, en güncel iPhone'lar arasında. Fakat böyle düşünmüyorsanız bu fiyatlarda iPhone 11, Galaxy S22, S21 FE gibi cihazlara da bakabilirsiniz. Yani burada tamamen tercih size kalıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone SE mi yoksa iPhone 11 mi? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.